İnsanoğlu binlerce yıldır aynı sorunun peşinde koşuyor. Gerçeklik nedir? Antik filozoflardan modern bilim insanlarına kadar herkes bu sorunun cevabını aradı. Ama son yıllarda bu eski soruya bambaşka bir yanıt geldi. Belki de içinde yaşadığımız evren aslında bir bilgisayar simülasyonu. Simülasyon teorisi ilk bakışta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Matrix'i hatırlayın. İnsanların aslında makineler tarafından yaratılan bir rüya dünyasında yaşadığını gördük. Çoğu kişi filmi izlediğinde bunun sadece bir kurgu olduğunu düşündü. Ama bugün bazı bilim insanları ve filozoflar bunun bir ihtimal değil, hatta neredeyse kaçınılmaz bir gerçek olabileceğini söylüyor. Peki bu fikir nereden çıktı? 2003 yılında Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom dünyayı sarsan bir makale yayınladı. Bostrom, 3 ihtimalden birinin doğru olacağını söyledi. İnsanoğlu hiçbir zaman kendi geçmişini simüle edecek teknolojiye ulaşamayacak. Ulaşsa bile bunu yapmayı tercih etmeyecek. Ya da ve en çarpıcı ihtimal, biz zaten geçmişi simüle eden bu uygarlıkların yarattığı bir programın içindeyiz. Kısacası, eğer yeterince gelişmiş bir uygarlık varsa, onların bizden önceki hayatları bilgisayar ortamında yeniden yaratması mümkün. Ve eğer bu simülasyonlardan trilyonlarca üretilirse, bizlerin gerçek bir evrende değil, bir simülasyon içinde yaşıyor olma ihtimalimiz çok daha yüksek hale geliyor. Şimdi düşünün, belki de sizin şu an bu videoyu izliyor olmanız aslında bir bilgisayar kodunun satırları arasında gerçekleşiyor. Düşünceleriniz, hatıralarınız, hatta sevdiğiniz insanlar bile. Hepsi çok gelişmiş bir programın ürünü olabilir. Bu fikri destekleyen bazı ipuçları da var. Mesela evrenin temel yapısına baktığımızda karşımızda piksel benzeri bir gerçeklik çıkıyor. Kuantum fiziği bize maddenin en küçük parçacıklarının dijital gibi davrandığını gösteriyor. Bir bilgisayar oyunundaki pikseller gibi bizim gerçekliğimiz de en küçük seviyede 0 ve 1'lere bölünmüş olabilir. Ayrıca evrende gördüğümüz fizik yasaları da şüphe uyandırıyor. Sanki birilerinin yazdığı yazım kuralları gibi. Evrensel sabitler, ışık hızının aşılmaz sınır olması, zamanın tek yönlü akışı, bunların hepsi adeta bir bilgisayar programının içinde yaşamamız için konulmuş limitler gibi görünüyor. İlginç olan şu, teknolojimiz ilerledikçe biz de kendi küçük simülasyonlarımızı yaratmaya başladık. Bugün süper bilgisayarlarla evrenin doğumunu, iklim değişimlerini, hatta insan davranışlarını modelleyebiliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüklerini takan bir kişi bir süre sonra gerçeği unutur hale geliyor. Eğer biz bu noktaya geldiysek, bizden milyonlarca yıl ileride bir uygarlığın neler yapabileceğini hayal edin. Ve işte burada rahatsız edici bir ihtimal doğuyor. Ya biz zaten onların simülasyonuyuz. Simülasyon teorisi kulağa çılgınca gelebilir. Ama bu fikri destekleyen şaşırtıcı derecede çok ipucu var. Bazı bilim insanları evrende gördüğümüz garipliklerin aslında bir bilgisayar programının izleri olabileceğini düşünüyor. Örneğin kuantum fiziği. Evrenin en küçük yapı taşlarını incelediğimizde atom altı parçacıkların davranışları çok garip görünüyor. Onları gözlemlemediğimizde aynı anda hem dalga hem parçacık gibi davranıyorlar. Yani tıpkı bir bilgisayar oyununda kamera açısını değiştirmediğiniz sürece detayların yüklenmemesi gibi. Gerçeklik de sanki gözlendiği anda belirginleşiyor. Bu bazı fizikçilerin aklına şu fikri getirdi. Belki de evren enerji tasarrufu yapan bir program gibi çalışıyor. Ne zaman baktığımızı anlıyor ve sadece o an işliyor. Bir başka dikkat çekici ipucu evrensel sınırlar. Mesela ışık hızının asla aşılamaması. Neden evrende böyle bir hız limiti var? Neden hiçbir şey ama hiçbir şey bu sınırı geçemiyor? Bazı bilim insanları bunun bilgisayar oyunlardaki hız limiti gibi olduğunu öne sürüyor. Yani programı yazanlar evrenin işlem gücünü dengelemek için bir sınır koymuş olabilir. Ayrıca evrende karşılaştığımız matematiksel düzen de şaşırtıcı. Gezegenlerin hareketinden DNA'nın yapısına kadar her şey belirli bir matematiksel kurala uyuyor. Eğer evren kaotik bir rastlantılar toplamı olsaydı, bu kadar düzenli bir matematiksel yapı beklemezdim.
Bu da akla şu soruyu getiriyor. Acaba bu kurallar bir yazılım kodunun satırları mı? Bu fikir yalnızca filozofların değil, ünlü bilim insanlarının da ilgisini çekti. Mesela Elon Musk defalarca evrenimizin bir simülasyon olma ihtimali, gerçek olma ihtimalinden çok daha yüksek dedi. Ona göre teknoloji gelişmeye devam ettikçe hiper gerçekçi simülasyonlar yaratmamız kaçınılmaz. Ve eğer bu gerçekleşirse bir gün milyarlarca bilinçli varlık kendilerini bizim gibi gerçek zannederek yaşayacak. Eğer bu mantığı uygularsak biz de büyük ihtimalle başka bir uygarlığın simülasyonuyuz. Fizikçilerden Neil deGrasse Tyson da bu fikre açık. O evrenin anlaşılması zor derecede karmaşık olduğunu söylüyor ve bunun bir simülasyon olma ihtimalini tamamen göz ardı edemeyiz diyerek tartışmaya katılıyor. Bilim dünyasındaki en ilginç tartışmalardan biri ise evrenin gerçekten bir işlem sınırı olup olmadığı üzerine. Bazı araştırmacılar uzayda çok küçük ölçekte yaptıkları deneylerde sanki bir pikselizasyon etkisi gözlemlediler. Tıpkı düşük çözünürlüklü bir ekran gibi. Evrenin de çok küçük seviyelerde piksellere bölündüğünü düşündüren bulgular vardı. Eğer bu doğrulanırsa evrenin bir simülasyon olduğu fikrine güçlü bir kanıt sağlayabilir. Ama elbette karşı çıkanlar da var. Pek çok fizikçi simülasyon fikrinin kanıtlanamaz bir iddia olduğunu düşünüyor. Onlara göre bu teori mantıklı bir felsefi oyun olabilir ama bilimsel bir hipotez değil. Çünkü bilim ancak test edilebilir ve yanlışlanabilir iddiaları kabul eder. Peki evrenimizin bir simülasyon olduğunu nasıl test edebiliriz? İşte sorun da burada. Şimdilik kesin bir yöntem yok. Yine de bazı deneyler önerildi. Örneğin bilim insanı Silas Bin, eğer evrenimiz bir bilgisayar tarafından simüle ediliyorsa, bu bilgisayarın belirli bir çözünürlük sınırı olmalı dedi. Tıpkı video oyunlarında uzaktaki detayların pikselleşmesi gibi. Evrende de bir noktadan sonra gerçekliğin bozulması gerekirdi. Kozmik ışınları inceleyerek bu sınırı bulabileceğimizi öne sürdü. Bir başka öneri ise hataları aramak. Yani evrende açıklayamadığımız, mantığa aykırı görünen anormallikler belki de programdaki bug'lar yani yazılım hatalarıdır. Kara delikler, kuantum gariplikleri, karanlık madde gibi çözülmeyen gizemler belki de programın eksikliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Komplo teorisyenleri ise konuyu daha ileri taşıyor. Bazılarına göre dejavu dediğimiz aynı şeyi daha önce yaşamış gibi hissetme aslında simülasyonun kısa süreli bir hatası. Matrix'teki sahneyi hatırlayın. Siyah kedi 2 kez geçer ve bu sistemdeki bir değişikliğin işaretidir. Belki de bizim dejavu deneyimlerimiz simülasyonun yeniden yüklenmesinden kaynaklanıyor. Tüm bu tartışmaların sonunda ortada kesin bir cevap hala yok. Ama şurası kesin. Simülasyon teorisi insan zihninde derin bir etki bırakıyor. Çünkü bu fikir yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda varoluşsal bir soru işareti. Eğer biz gerçekten bir programın içindeysek, özgür irademiz var mı? Hayatımız bize mi ait? Yoksa sadece bir kod satırının sonucu mu? Simülasyon teorisi yalnızca bilim insanlarının tartıştığı bir konu değil. Aynı zamanda insanlığın en eski felsefi sorularına da ışık tutuyor. Gerçeklik nedir? Biz kimiz? Yaşamımızın bir amacı var mı? Antik Yunan filozoflarından biri olan Platon, mağara alegorisi ile benzer bir düşünce ortaya koymuştur. Platon'a göre insanlar mağaranın duvarına yansıyan gölgeleri gerçek sanan mahkumlar gibiydi. Gerçeklik sandığımız şey aslında daha büyük bir hakikatin gölgesinden ibaretti. Simülasyon teorisi de benzer bir şeyi söylüyor. Belki biz daha büyük bir gerçeğin sadece bir yansımasını yaşıyoruz. 17. yüzyılda René Descartes, bütün gördüklerim, duyduklarım bir yanılsama olabilir mi diye sormuştu. Ona göre her şeyden şüphe edebilirdik ama tek bir şeyden emin olabilirdik. Düşünüyorum, öyleyse varım. Eğer simülasyon teorisi doğruysa, Descartes'in bu sözü daha da ilginç hale geliyor. Belki bedenimiz bir program satırından ibaret ama düşüncelerimiz gerçek bilincimizin kanıtı. Bu noktada insan zihninde kaçınılmaz bir soru doğuyor.
Eğer simülasyondaysak kim bizi simüle ediyor? Daha gelişmiş bir uygarlık mı? Başka boyutlardan varlıklar mı? Yoksa gelecekteki insanlar mı? Ve daha da önemlisi bizi neden simüle ediyorlar? Bu soruya farklı cevaplar veriliyor. Bazılarına göre biz sadece bir bilimsel deneyiz. Daha gelişmiş bir uygarlık kendi tarihini anlamak için atalarını yeniden yaratıyor. Bizim yaşadığımız her an onların bir laboratuvar deneyinden ibaret olabilir. Başka bir yoruma göre ise biz bir eğlence simülasyonuyuz. Tıpkı bizim bugün bilgisayar oyunlarında karakterler yaratıp onların hayatlarını yönetmemiz gibi. Daha gelişmiş varlıklar da bizi bir oyun olarak yaratmış olabilir. Yani hayatımız başka birilerinin sanal gerçeklik gözlüğünde oynadığı bir senaryo olabilir. Bütün bunlar kulağa rahatsız edici geliyor, değil mi? Çünkü bu özgür irade inancımızı sarsıyor. Eğer bir simülasyondaysak kararlarımız gerçekten bize mi ait? Yoksa programın önceden yazılmış kodlarına mı? Eğer her şey en baştan belirlenmişse o zaman biz özgür değil miyiz? Burada bazı filozoflar farklı bir bakış açısı sunuyor. Onlara göre simülasyonda olmak hayatımızı değersiz kılmaz. Hatta tam tersi yaşadığımız deneyimlerin anlamını değiştirmez. Çünkü acı da, mutluluk da bizde gerçek hisler uyandırıyor. Siz şu an üzgünseniz o duygunun gerçekliği tartışılmaz. İster biyolojik beyin, ister bilgisayar kodu. Sonuçta hissediyoruz. Ayrıca bir başka ihtimal de var. Belki de simülasyon olduğumuzu bilmek bizi daha sorumlu hale getirebilir. Eğer gerçekten gözlemleniyorsak, bu hayatın her anı bir test olabilir. Başkalarına nasıl davrandığımız, nasıl kararlar aldığımız, belki de simülasyonu yönetenler için önemli. Yani simülasyon fikri aslında etik bir ders de barındırıyor olabilir. Tüm bu tartışmalar bizi şu noktaya getiriyor. Simülasyon fikri varoluşumuzun anlamını sorgulamaya zorluyor. Eğer gerçekliğimiz kesin değilse, belki de en önemli şey yaşadığımız deneyimlerin kendisi. Bilinç, merak, sevgi, hayaller, bunlar simülasyonun ötesinde bile değerini koruyor. İlginç olan şu ki, simülasyon teorisi yalnızca geleceğe değil, geçmişe de ışık tutuyor. Eski dini metinlerde dünya bir yanılsamadır fikri sık sık karşımıza çıkar. Hinduizm'de Maya kavramı gerçekliğin bir illüzyon olduğunu söyler. Budizm'de ise dünya zihnin bir yansıması olarak görülür. Yani aslında simülasyonda yaşadığımız fikrin modern çağın değil binlerce yıl öncesinin de sorusuydu. Felsefi boyuta baktığımızda en önemli sonuç şudur. Simülasyonda olsak da olmasak da insan zihni anlam aramaktan asla vazgeçmez. Belki bu da bizi simülasyon içindeki sıradan bir karakterden daha fazlası yapar. Çünkü biz yalnızca yaşamakla kalmıyor, yaşadığımız şeyin ne olduğunu da sorguluyoruz. İşte bu sorgulama yeteneği gerçekliğimizin en büyük kanıtı olabilir. Simülasyon teorisi üzerinde bunca şey konuştuktan sonra geriye şu sorular kalıyor. Eğer gerçekten bir simülasyondaysak bu bizim için ne ifade ediyor? Ve eğer değilsek bu tartışmanın bize kazandırdığı şey nedir? Bilimsel açıdan bakıldığında birkaç olasılık var. Gerçekten simülasyondayız. Bu durumda evren tıpkı bir bilgisayar programı gibi işleyen bir sistem. Bizim gözlemlerimiz, seçimlerimiz, hatıralarımız kodlarla belirleniyor. Fizik kanunları aslında yazılmış algoritmalardan ibaret. Peki bu durumda hayatımızın anlamı yok mu? Hayır. Çünkü bizim için gerçek olan şey yaşadığımız deneyimlerdir. Siz şu an izliyorsanız, düşünüyorsanız hissettiğiniz şeyler gerçektir. Programın içinde bile olsa bilinç gerçek bir olgudur. Simülasyonda değiliz ama evren simülasyona benziyor. Bilim insanlarının dikkat çektiği bir nokta var. Evrenin matematiksel düzeni tıpkı bir bilgisayar programındaki kod satırları gibi. Evrendeki düzen ve kurallar sanki çalışan bir sistemin parçaları gibi. Yani belki simülasyonda değiliz ama evrenin kendisi zaten hesaplanabilir bir yapıya sahip. Bu da simülasyon teorisini tamamen çürütmez, aksine güçlendirir. Simülasyonda değiliz
Ama bu tartışma önemli. Çünkü bu teori bize sürekli gerçeklik kavramını sorgulatıyor. Hangi kaynağa güveniyoruz? Hangi bilginin doğru olduğunu düşünüyoruz? Teknolojinin ilerlediği bu çağda belki de en büyük ders bu. Gerçeklik dediğimiz şeyin sınırlarını bilmek. Şimdi işin biraz daha derinine bakalım. Eğer simülasyondaysak bunun bir sonu var mı? Yani bir gün program kapanabilir mi? Belki de ölüm dediğimiz şey aslında programdan çıkış anıdır. Bedenimiz durur ama belki bilincimiz başka bir boyuta aktarılır. Bu fikir birçok dini inançla da örtüşüyor. Kimileri ölümden sonra başka bir dünyaya geçeceğimize inanıyor. Simülasyon fikri bu inançlara modern bir bakış açısı getiriyor. Bir başka senaryo ise uyanış. Eğer gerçekten simülasyondayız, bir gün bunu fark etme şansımız olabilir mi? Belki de bilimsel deneylerle evrenin kodundaki hataları yakalayacağız. Tıpkı bir bilgisayar oyununda grafik hatalarını fark ettiğimiz gibi. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse insanlık tarihinin en büyük keşfini yapmış olacağız. Ama burada önemli bir noktaya geliyoruz. Simülasyonda olsak da olmasak da yaşadığımız hayat değerli. Çünkü deneyimlerimiz bizim için tek gerçeklik. Sevdiklerimiz, hayallerimiz, korkularımız, başarılarımız, bunlar bir programın parçası olsa bile biz onları yaşıyoruz. Ve aslında gerçeklik tam da bu demek, hissetmek. Son olarak düşünelim. Eğer bu bir simülasyonsa bizi izleyenler kim? Daha gelişmiş bir uygarlık mı? Başka bir boyuttaki varlıklar mı? Yoksa gelecekteki biz mi? Kim olursa olsun, belki de amaç sadece gözlemlemek değil. Belki de bizden bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Belki bizim hatalarımızdan, seçimlerimizden ders çıkarıyorlar. O zaman hayatımızın bir anlamı daha var. Başkalarına ilham olmak. Ve belki de en çarpıcı sonuç şu. Simülasyonun içinde olsak bile biz bu teoriyi düşünebiliyor ve tartışabiliyoruz. Yani sistemin içindeki karakterler sistemin kendisini sorguluyor. Bu da insan zihninin inanılmaz gücünü gösteriyor. Sevgili izleyici, artık sıra sizde. Sizce biz gerçekten bir simülasyonda mı yaşıyoruz, yoksa evrenin gizemini çözmeye çalışan meraklı varlıklar mıyız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Kim bilir, belki sizin bakış açınız bambaşka bir kapı aralayacak. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü birlikte sorgulamak yalnız sorgulamaktan çok daha güçlüdür. Belki gerçek, belki simülasyon ama kesin olan bir şey var. Biz şu an buradayız. Birlikte düşünüyoruz ve işte bu her şeyden daha değerli.